8'e sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz eğitimci Berrin Penek. Berrin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bize çok değerli bilgiler verdiniz önceki programlarımızda. Bugün de gerçekten çok değerli bilgilerimiz var. Hocam bugün en başta şununla beraber bir konu almak istiyorum sizden. Yabancı dili olmayan birine yeni bir yabancı dili öğretmek zor mu? Yani geldiği ülkeye bağlı, o talebenin geldiği ülkeye bağlı oluyor. Çünkü bazıların dilleri de, alfabeleri de farklı olduğu için önce alfabe öğretilmesi gerekiyor. Ondan sonra yabancı dil ve Alman alfabesine geçilmesi gerekiyor. Mesela Çin. Evet, çok güzel bir çok örnek. değişik bir- Alfabe tamamen farklı onlarda. Tabii ki orada ilk etapta zor oluyor ama onu da yani öyle talebelerim de var yani. O Yaş ülkelerden farkı var öğreniyorlar. mı hocam öğrenmede? Yaş farkı, gençler tabii daha çabuk öğreniyor. Biraz yaş ilerleyince biraz daha çok çalışmaları gerekiyor. Ama öyle de talebelerim var yani ve öğreniyorlar yani. Azimle ilgili. Evet. Peki çocuklara gelecek olursak nihayetinde hani erişkin insanlar az çok bu işi anlıyorlar ama çocuklarda yaş aralığı nedir, sınır var mıdır? Yani şu yaşından itibaren çocuk mesela diyelim ki Türkçe konuşsun, sonra yabancı dile mi geçsin? Yoksa eş zamanlı olarak hem ana dilini hem yabancı dili beraber mi öğrensin? Ya da aynı anda 4-5 dili de beraber bir şekilde 6 yaşına kadar, ilkokula kadar yapabilir mi? Süper Evet. bir soruydu vallahi Evet. hocam. Evet, yapabilir. Ben ek dil olarak öğrenmelerini tavsiye ederim. Çünkü çocuklar çok çabuk kapabiliyor yabancı Yani önce dilleri. ana dili mi öğrenecek yoksa hepsi beraber mi? Yani ana diliyle beraber yabancı dilde öğrenebilir. Zaten Almanya bunun en güzel örneği. Orada hepimiz iki dilde yani büyüyoruz ya resmen. Dışarıda hem Almanca hem evde Türkçe. Ve buna rağmen Türkçeyi bilemiyoruz her zaman güzel. Çünkü dışarısı daha ağırlıklı olduğu için. Ben ek olarak yani tavsiye ederim. Yani birkaç dili aynı zamanda öğrenebilir bir çocuk. Yaş olarak. Yaş olarak ben diyorum yani 6 yaşı diyorlar da yani 6 yaşına kadar çocuk zaten birçok dil aynı zamanda öğrenebilir ama 10 yaşına kadar da öğrenebilir. Yani ben ona da inanıyorum. Hocam peki evlatlarımıza üniversite tarafında ya da meslek seçiminde biz mi birazcık daha yolumuzda ilerletmek lazım? Onların da kararını dinleyip mi yol göstermek lazım? Onların kararlarını dinleyip yol göstermek lazım. Ama peki hep şey derler, sen çocuksun bilemezsin, bak bu yol daha iyidir falan. Şimdi böyle bir şey var. Eğer çocuk kendi seçmediği bir alanı okursa o bölümde başarılı olamaz. Başarısız olur diye düşünüyorum. Çünkü bazı talebelerim bana söylüyorlar ki ben diyor mesela kuaför olmak istiyorum. Ama annesi diyormuş ki avukat ol, doktor ol, mühendis ol. Ama diyor ki ben onları istemiyorum. Ben saçlar böyle makyaj öyle şeyleri hoşuma gidiyor diyor. Ben onu okumak istiyorum ve dersleri de iyi olan bir talebe. Ama şimdi böyle bir şey var. Eğer bu talebe kuaför olmak istiyorsa ve severek bu işi yapacaksa çok meşhur bir kuaför olabilir. Çok tanınmış bir kuaför olabilir ve işini hiç seviyor çünkü. Ama hiç işini sevmeyen bir avukat olursa yani hem kendisine yazık etmiş olur hem de yani savunacak kişilere. Çünkü severek yapmıyor. Ama bir zaman sonra kendi istediği mesleğe geçebilir. Tabii ki. Şimdi şöyle bir şey, O da doğru. yani annemiz babamız bizi işte şuna yönlendirdi, o yüzden ben sevmediğim bir işi yaptım diyerek mutsuz olan insandan daha çok annem babam beni yönlendirmediği için bak işte bunu yapıyorum şu anda diyen insana daha çok O karşılaşıyoruz. da var tabii ki. O da var. Evet. Bence tabii bu daha ki. çok fazla. Yani bugün çevremizde 100 kişiye sorsak bunların belki 90 tanesi işte biz kendi istediğimizi yaptık. Şimdi istedikleri ne? Çalışmamak. İstedikleri ne? Kafalarına göre o anki en mantıklı olan şeyi yapmak. Ama Evet, doğru daha eğlenceliyi. Evet, doğru yönlendirilmediklerini iddia eden insan sayısı işte beni yanlış yönlendirdiler diyenlerden daha fazla. Öyle değil mi? Evet, orası Evet. çok haklısınız burada. Doğru söylüyorsunuz. Orada da işte yine aslında galiba hocam çok daha iyi söyleyecek. Evet. Kişinin yönetimine göre, yani kendisi neyi seviyorsa, sanat mı yoksa ders mi, ona göre de ilerleyip Evet. çocuğu çözmek lazım. Şimdi çocuğun zaten her anne baba çocuğum neye yatkın, neyi seviyor Evet. bilir zaten. Ama siz diyelim ki belirli bir meslek öğrenmesini istiyorsanız veya kendi yolunuzda ilerlemesini istiyorsanız, diyelim ki siz öğretmensiniz, o çocuğunuz da öğretmen olmasını istiyorsunuz. Veya bir hekimsiniz, çocuğunuz da hekim olmasını istiyorsunuz. O işi severek yani ona göstermek. Mesela diyelim eve geliyorsunuz, kendi işinizden
ve öyle yorgun bitkinsiniz, ya ben çok yoruldum, ben bir şey yapamam artık. Çocuğa öyle bir örnek gösterirseniz çocuk der ki babam her gün işten geliyor ve annem işten geliyor, çok yorucu bir iş, ben bunu istemiyorum. Yani öyle çocuklara ne gösterirsek onu yapar. Evet. Eğer yapmak istediğiniz, siz kendiniz istediğiniz mesleği çocuğunuzla da aşılamak istiyorsanız onu sevdirerek, zaten çocuk onu yapar o zaman zaten. Onu daha çok psikolojik yönde, yani böyle ince detaylarla çocuklara sevdirerek ve istediğiniz hedefe yine ulaşabilirsiniz ebeveynler olarak diye düşünüyorum. Çocuğu iyi tanımak lazım aslında Tabii ki, burada. muhakkak. Oradaki konu. Peki gençler, şu anda hem de ergen tarafında çok fazla iletişim bozuklukları da yaşıyor anne babalarla. Onun için gençler kendi istediklerini yoksa anne babalarının istedikleri bölümü mü okursunlar sizce bir eğitimci olarak? Yani şimdi dediğim gibi biraz evvelki soruya biraz benziyor. Evet. Şimdi çocuklar tabii ki dinlenmeli. Ne okumak istediğini söylemeli. Anne baba da, yani ben aslında isterdim ki kızım bak şunu oku veya oğlum bu daha çok uyar sana gibisine yaparsa çocuğu belki etkileyebilir. Der ki aslında annem doğru söylüyor. Aslında babam doğru söylüyor. Ve onu da çok da güzel anlatırsak, yani ama bu da iletişimde olur. Mesela her türlü dezavantajlarını, avantajlarını göstermek gerekiyor çocuklara. Çünkü gerçekten öyle talebeler de var. Yani ben ne okuyacağımı bilmiyorum diyor talebeler. Yani buna bakıyorum, bunun bu taraf hoşuma gitmiyor, bunun bu taraf hoşuma gitmiyor. Onu biraz böyle tartmak gerekiyor. Ona göre çocuklar karar vermesi de kolay olacağına inanıyorum. Şimdi haklısınız ama bütün dünyada öyle. Mesela şöyle diyeyim size. Çocuk işte ben doktor olmak istiyorum. Kolay mı o kadar? Yok. Kolay tabii değil. ki. Yani siz bir bilgisayar mühendisi olmak istiyorsunuz. Kolay değil ki, belli sınavlara giriyorsunuz, çalışmanız gerekiyor. Yani sizin istediğiniz de öyle her zaman sizin karşınıza böyle altın tepside, Tabii ki gümüş olmuyor. tepside sunulmuyor. Olmak istediklerini de Evet, okuyamıyorlar o da ki doğru. istedikleri Evet. gibi. Yani dersler ağır. Yani o sade bir böyle, tabii haklısınız. Yani düşünün, ben de isterim ki işte dünyanın en ünlü bilgisayar mühendisi olayım ama onun için çok ciddi bir yeri kazanmak zorundasınız. Aynen öyle, İyi bir tabii üniversite ki. okumak zorundasınız. Peki bunları sağlayabilmek için, yani hani hadi çocuğun istediği ya da bizim istediğimiz, sonuçta hangisi doğru hangisi yanlış tartışalım ama Evet. buna ulaşmak için öncelikle başarılı olmamız gerekiyor. Aynen öyle. O başarının sırlarından bahseder misiniz? Evet, Yani tabii. o yola gelene kadar daha çok mesafe var diye Aynen düşünüyorum. öyle. Haklısınız. Çocuk kendi arzusunu dile getirdikten sonra zaten anne baba ona konuşur. Yani sen neden bu bölümü okumak istiyorsun? Bak bunu okuduğun zaman dediğiniz gibi bu kadar, bak bu not seviyesi böyle. Bunu çok iyi bilmen lazım. Bu derste çok iyi olman lazım. Sonra imtihanları var. Türkiye'de bir de sınavlar var değil mi? Tabii Yani ki. Evet. Hem de ortaokuldan sonra, liseden sonra. Evet, mesela Almanya'da o sistem biraz farklı biliyorsunuz. Ortalama karneniz çok iyiyse, mesela bütün dersler pek iyi falansa tıpa kazanıyorsunuz. Ve oraya giderken tekrar çok küçük bir şeye tabi oluyorsunuz. Buranın sınavlarıyla kıyaslanamaz yani. Sadece orada karne önemli. Karneniz pek iyiyse hep tıp okuyabilirsiniz veya başka bir branşlar var. Ama yoksa birçok yerde, her eyalette değişiyor bu. Türkiye'nin sistemi biraz farklı. Buradaki talebeler tabii bunu öneririm ben. İlk baş bir karar verdikleri zaman ben bunu okumak istiyorum. Annesine danışsın, babasına danışsın. Onlar da kendi fikirlerini muhakkak söylesinler ve yollarını anlatsınlar. Bak sen bunu okumak istiyorsun ama bak bunu yapman gerekiyor. Belki yurt dışına master'a gitmen gerekiyor. O istediğin seviyeye ulaşmak için. Ondan sonra böyle böyle ilerlemen lazım. Bir anda ben bunu oluyorum da, yani seneye hemen mühendis çıkmıyorsun yani. Yani veya seneye sen hemen bir doktor çıkmıyorsun. Evet. Hele uzman doktor hiç çıkmıyorsun. Tıp zaten en uzun okunan bir şey ve tıpta biliyorsunuz okumak sınırsız, hiç okumak durmuyor. Hep kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Yani birçok alanda bu böyle. Şimdi Beyin Hocam şöyle bir şey var. Şimdi çocuk karar versin, istedikleri belli olsun. Tamam, çocuk bu yaşına, yani 18-20 yaşına geldi, buna karar verecek. Ama önceden zaten bir takım şeyleri es geçtiği için o şansı kalmıyor zaten. Evet. Evet, o da Yani doğru. ister istemez annenin babanın burada doğru yönlendirmesi gerekiyor. Çok önemli. Anne baba zaten çocuğu doğru yönlendirirse o çocuk zaten anne babanın dediği yolda yürür. Yani burada anne baba da aslında talebeden çok anne babaya iş düşüyor. Çünkü biz nasıl istersek çocuğumuzu ona göre yetiştirebiliriz. Evet. Çünkü iletişim kopukluğumuz olduğu zaman yapamayız. Demin sordunuz ya başarının sırrı nedir diye. Evet, Başarının onu işte girmeye çalışıyorum. başarının sırrı
işi çok severek yapmak. Yani hangi alanda olsun, bu okumakta olsun, yaptığınız işte olsun. Okumak da kesinlikle çok sevdiğiniz bir şey üzerine savaşarak, azmederek istediğiniz her hedefe ulaşabileceğine her insanın inanıyorum yani. Peki hocam, çocukların yatkın oldukları hobilere önem verilmeli midir? Evet, verilmelidir bence. Mesela hangi hobiler? Mesela resim diyelim, kendimden örnek vereyim. Ben aynı zamanda ressamım ve ben küçük yaşta resim boyamaya çok meraklıydım. Bazen boyuyordum, masada bırakıyordum ama annem sağ olsun çok güzel önem veriyordu. Hep saklamıştır ve hala küçük yaştan beri olan resimlerim duruyor, hala muhafaza etmiş. Öyle yani destekledi beni yani daha doğrusu. Müzik tarafındakilerin Müzik tarafına, müziklere tabii. Hangi enstrümana çocuğum yatkın. Bakıyorsunuz çocuk müzik kulağı çok güzel. Ona muhakkak anne baba olarak eğitim vermeliyiz diye düşünüyorum. Türkiye'de de tabii daha çok buna destek yani ağırlık olsa diyelim konservatuvarlar var biliyorum. Böyle daha çok çocuklar için müzik okulları olsa. Mesela ben Almanya'da Düren'de yaşıyorum. Çok küçük bir şehir ama müzik okulumuz var yani. İlkokul, kreşten itibaren çocuklar orada müzik eğitimi almaya gidebiliyorlar. Toplu sınıflar var, tek sınıflar var. Mesela bunların sayısı biraz artırılmalı bence düşünüyorum. O zaman fazla pahalı da olmuyor. Burada mesela diyelim ki çocuk çok yatkın ama anne babanın ödeyecek gücü yok diyelim. O çocuğa da yazık oluyor. Anne baba da üzülür. Çünkü çocuğum yatkın ama ben gönderemiyorum diyor. Ama öyle toplu sınıflar olursa, öyle müzik okulları mesela çocuklar çok güzel toplu halde o müzik dersini eğitimi alabilir diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Bizim muhabbetimiz hepimizin evlatları olduğu için gerçekten çok uzar ve bitmez. Aynen öyle, evet. Onun için. Efendim vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz Rica gerçekten. ederim. Teşekkürler. Rica Ağzınıza ederim. sağlık. Çok şey öğreniyoruz sizlerden Beyhan Çok hocam. teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim. Evet efendim, 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz eğitimci Berin Penek idi. Bize eğitimle ilgili, yabancı dille ilgili çok değerli bilgiler verdi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.